Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 500 abone özel videomuzu çekeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. 500 aboneye ulaştık sizler sayesinde. Bugün SolidWorks'ü yarım saat içerisinde temel atmayı öğreneceğiz SolidWorks'ün başlayanlar için. Sadece katı model için konuşuyorum. Montaj ve teknik resme girmeden. Sadece katı model adı altında yarım saatte SolidWorks'e temel atacağız. SolidWorks'e yeni başlayanlar için birebir bir video olacak bu. Dilerseniz videomuza ufaktan başlayabiliriz. Çizim sayfama girmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Halbuki ben çizim sayfama girmiş bulundum ama şimdi tekrardan kapatalım çizim sayfamızı. SolidWorks'ü açtığım zaman karşıma benim böyle bir ekran gelmekte. Ve biz çizim sayfasına iki farklı şekilde giriyoruz. Dediğim gibi temel çok temel seviye olacak. Temel atmak olacak. Yani buradaki her şeyi anlatmayacağım. Sadece yarım saatte katı modelin mantığını anlatacağım size. Çizimin, dikdörtgenin, line'ın gibi. Dediğim en başta alıyorum. Şimdi SolidWorks'u açtık. Karşımıza bu ekran geldi. Bu ekrandan geldikten sonra iki farklı şekilde çizim düzlemine girebiliyoruz. Birincisi ev simgesine tıklayarak parça diyerek çizim sayfasına geçebiliyoruz. Veyahut da şurada yeni belge diyerek parçayı seçerek okeyleyerek çizim sayfasına girebiliyoruz. Şimdi çizim sayfam benim açıldı. Gördüğünüz üzere benim burada unsurlarım var. Bu unsurları buralardan sekmelerden daha da ayarlayabiliyoruz. Kaldırabiliyoruz. Hepsini anlatacağız ama bu videoda değil. SolidWorks diğer YouTube videolarımızda olacak. Şimdi temelini atmak gerekirse unsurlar bizim katı komutlarımız. Yani 3 boyutlu komutlarımız. Çizim 2 boyutlu komutlarımız. Burada çizimde çizip unsurlar bölümünden döndürerek veyahut da ekstrüzyon ile katı oluşturmaya geçeceğiz. Yüzeyler, saç şeffaf, profil, kalıp, işaretleme, hesaplama, daha sonra burada cam var. Veri taşıma, doğrudan düzenleme, yapı sistemi, bunlar çok ayrı konular. Dediğim gibi temel atma olacak sadece. Fazla kafa karıştırmadan çizimlerimize başlayalım. Çizim yapmam için benim bir düzleme ihtiyacım var. Burası gördüğünüz üzere sol taraf unsur ağacı. Ön, üst, sağ düzlem olarak 3'e ayrılıyor. Şimdi çizim açmak için iki türlü yöntem var. Birincisi ön düzleme sol tık yaptım. Ardından herhangi bir line çizgisine tıkladım. Çizim sayfam, çizim düzlemim açıldı. Bakın buradan da anlaşılacağı üzere. Ben çizim sayfamdan şimdi çıktım. İkinci bir yöntem. Ön düzleme geldim. Sağ tık yaptım. Çizimi bir tıkladım. Gene çizim açmış oldum. Buradan çizimden çıkabilirim. Burada sıra açık olmadığı zaman skecim kapalı oluyor. Şimdi ben birkaç tane çizimler seçtim sizin adınıza. 2 boyut çizimler seçtim. Dilerseniz gelin bunun çizimini yapalım. Temelimizi oluşturalım. Ardından bunu katı modele çevirelim. Şimdi SolidWorks benim kabaca çizip ardından ölçendirmeme imkan tanıyan bir program. Şimdi çizimime bakıyorum. Şöyle bir çizimim var. Tamam, aklıma kazıdım bunu. Buradan merkezden başladım. Kabaca çiziyorum. Ölçüsüz çiziyorum. Bakın. Evet, yamuk oldu. Bilerek yamuk yaptım. Bunu da yamuk yapayım. Şimdi çizgi böyle yamuk olduğu zaman sağ tık yaptım. Seç yaptım like komutuyla. Çizgiler yamuk olduğu zaman çizginin üstüne bir kere tıklayıp sol tık yapıyorum. Burada benim operasyonlarım çıkıyor. Diyorum ki bu yatay olsun. Buna tıkladım bir daha. Bu da yatay olsun. Bu dik mi? Kontrol edelim. Dik olsun. Bitti. Şimdi ölçendirmelerimize bakalım. Şurası 110, şurası 45, burası da 65'miş. Tamam. Şurasında ölçendirme komutuna giriyorum. Akıllı ölçendirme. Çizgiye tıkladım. Dedim ki 45 kilometre, özür dilerim, 45 milimetre. Burası 110 milimetre. 110 da yazdık. Ardından diğeri ne kadardı? Şurası 40. Ve burası da 25 milimetre olacak şekilde ayarladık. Diğer ölçerimize bakalım. Şurası 40 milimetre ve burası da 20 milimetre. Gördüğünüz üzere çizim siyah oldu. Ama ben bu ölçüyü vermeseydim mavi olacaktı ve bunu nereye çekersem çekeyim oynama olacaktı. Bu oyun SolidWorks'ta istediğim bir olay değil. Yani mavi olduğu zaman tanımda olmamıştır demektir. O yüzden ben bunu her tarafı siyah yapmak istiyorum. Ölçüsüz veya da komutsuz bir çizgi kalmaması lazım.
Kabaca parça çizdim, ölçendirdim, işi bitirdim. Ama benim burada bir tane dairem var. Daireme tıkladım. Dairemi kabaca çizdim. Bunun ölçüsü çap 30, x de 7 30 mm. Tamam. Çapım 30 mm. Kenarı tıkladım. Dedim ki x de 30 mm. Bakın hala mavi. Bakın şimdi. Buraya doğru oynama yapıyor ama yukarı aşağı oynama yapmıyor. Çünkü bu yatay düzlemden x düzleminde tanımlı hale geldi. Y düzleminde bir çizgi istiyor, komut istiyor, ölçü istiyor benden. Y düzleminde de bir girdim. 30'a 30 verdim ölçümü. Sağ tık onayladım. Bakıyorum. Hepsi siyah. Sağdan soldan oynama yapmıyor hiçbir şekilde. Ardından unsurlar bölümüne geldim. Katı aşama komutuna girdim. Dedim ki bu 50 mm katı olsun. Buradan yönünü değiştirebilirsiniz. Bunlar orta düzlem, gövdeye kadar kör gibi şeyler var. Ama bunları fazla anlatmayacağım çünkü çok temel seviye olduğu için SolidWorks yeni başlayanlar için program ısınması için bir 500 abone var video olacak bu. Katımı verdim 50 mm oluşturdum. Parçam böylelikle oluşmuş oldu arkadaşlar. Bunu kaydetmek istersem farklı kaydet dersiniz. Çıkan ekranda yazarsınız ismi herhangi bir şeyini kaydedersiniz. Buradan şu çarpıya bastığınız zaman komple SolidWorks'ü açtığımız sayfaya geri döner. Şimdi gelelim bir tane daha çizim yapalım sizlerle. 2 boyutlu çizimlere bakalım. Şu çizim biraz güzel duruyor. Şunu arkada kapatalım. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bunu döndürme diyorum. Özür diliyorum. Sizlerle birlikte aynalama komutunu göstereceğim bunda. Tekrardan SolidWorks'e giriyorum. Çizim sayfamı açıyorum parça olarak. Ön düzleme geldim. Çizim dedim. Şimdi çizimime bir daha bakıyorum. Neler var burada? Burada bir tane çap 27'm var. Yani radius 27 çap 54 oluyor. Güzel. Şimdi o zaman şöyle orta nokta çizgisini aldım. Dedim ki bu yardımcı olarak olsun. Buradan böyle başladım. Orta çizgi iki eşit parçaya bölmüş oldum. Uzunluğum şunun arasındaki mesafe 42 mm. Okey. Şimdi benim şurada iki tane dairem var. Ayrıca bir tane dairem burada var. Merkez çizgisi dedim. Buradan yukarıya bir tane merkez çizgimi attım. Çünkü orayı aynalama yapacağım. Bunun çapı 54 mm. Ortasında var radius 6 yani çap 12. Bir tane çap 12'm burada var. Radius 7, radius 12. Yani çap 14, çap 24. Okey. Bir daha bakıyorum. Ne var diye. Şurada bir tane eksen çizgim yani eksen olsun diye bunu atacağım ben. Bunu çizdim. Yani şuradaki şunu çizmiş oluyorum aslında eksen olarak. Ardından merkez çizgisine tıkladım. Çizgi yaptım. Şuradan ortadan geçen çizgimi oluşturdum. Merkez çizgisi kalmamış. Çizgiye bir kere tıkladım. Sol tık dedim ki bu yardımcı olarak ayarla. Okey. Obje budak komutuma geldim. Bunu sildim. Bunu sildim. Okey. Bunun bir ölçüsü yok burada. Bunun ölçüsünü biz tahmini olarak vereceğiz sanırım. Çünkü teknik resimde verilmemiş. Bununla bu aynı eksen gibi duruyor 42 mm ama aynı eksende ama çapı verilmemiş. O yüzden ben bunun çapını fiili bir değer vereceğim. Bu bana 18 mm olsun. Ama ben bunun yarım çizgi olmasını istiyorum ama yarım çizgi daha sonra yapacağım. Şimdi obje rotate komutuna geldim. Obje rotate komutundan dedim ki kaç milimetrede ötelemek istiyorsun diyor. Bakıyorum burası radius 5 yani çap 10. 5 mm öteleme olsun. Diyorum ki bu çizgiyi 5 mm ötele ama nasıl? Çift yönlü ötele. Ardından bunu tıkladım. Çizgimi yardımcı olarak ayarladım. Daire komutuma geldim. Şu noktadan bu noktaya radius özür diliyorum. Radius 5'imi çizdim. Ve bu boşta kalan kısımları obje budak komutumdan siliyorum. Hata verdi. Obje çakışması hatası verdi. Birincisi şu 5 mm'den dolayı. İki tarafta olduğu için. Bir tanesini sildim delete ile sıkıntıyı ortadan giderdim.
Bakıyorum şimdi şurada benim bir tane çizgim varmış ve bu çizgiyi buradan boydan boya çizdim. Dedim ki yalnız orada bir nokta yakaladı. Şu noktayı yakalamasın. CTRL'ye basıp tutarak bu çizgimi seçtim ve dairemi seçiyorum. Burada teğetlik çıkıyor. Diyorum ki bu teğet olsun. Onayla. Obje buda komutuna geldim. Burayı budadıktan sonra şurada bir radius 4'üm vardı. Burada benim radius komutum var. Radius 4 mm dedim. Dedim ki bununla bunun arasında bir radius'um var. Radius'u oluşturamadık. Şunu silelim. Şunu da silelim. Bir daha deneyelim. Radius 4. Bununla bunun arasındaki bir radius kırmıyor. O zaman böyle yapacağız. Bir tane dairemi aldım. Rastgele boşluklu ortamda çizdim. CTRL'ye basmadan önce akıllı ölçenlerime verdim ben buna. 8 mm. Yani radius 4 kesildiği zaman radius 4 olacak. CTRL'ye basıp tutarak bu dairemi seçtim. Dedim ki birbirine eş merkezi değil, özür diliyorum, teğet olacak. Bir daha gelip CTRL'ye basıp tutarak bu dairemi seçtim. Bu daireyi seçtim. Birbirine teğet. Ardından bu dairemi seçtim. CTRL'ye bastım. Çizgimi seçtim. Teğet yaptım. Ardından obje buto komutundan burayı sildim. Ve buraları da sildim. Otomatik olarak radiusumu oluşturmuş oldum. Buraları da silelim. Şimdi o objeler aynı komutuna geldim. Hangi çizgi etrafında? Bu çizgi etrafında aynalama yap. Hangi objeyi? Bununla bu objemi diğer çizgi etrafında aynala. Okey. Objeyi bu da komutuna geldim. Bu çizgimi bir daha sildim. Ve burayı da silersem hata verecek. O yüzden yani mavi dönüşecek. Ben bunu yardımcı olarak yapıyorum. Diyorum ki yardımcı olarak olsun. Objeleri aynı komutuna geldim. Ardından bunları, şu çizgilerimi aynala diyorum. Tek tek çizgilerimi seçiyorum. Hangi çizgi etrafında aynala? Bunun etrafında aynala. Belki çizgimi oluşturmuş oldum. Ve şuradan unsurlar ile katı oluşturma komutuna girdim. Buradan gerekli katı düzenlemesini, ölçenlemesini yaptım ve parçamı katı hale çevirdim. Dediğim gibi tekrar kaybedip çizimine devam edebilirsiniz. Ben buradan çıkıyorum çizimden. Şimdi başka çizimlere bakalım neler var neler yok diye temel seviye olarak şuradan görünüm çok büyük simgeler yapalım. 2 boyutlu hali bitirmiş olduk. Şimdi dilerseniz 3 boyutlu bir parça katı model çizelim. Bu parça olsun. Bu parçayı açıyorum. Şimdi bu 3 boyutlu modeli bizim önden, yandan, üstten, sağdan, soldan görünüşlerimiz var. Şimdi ben diyorum ki bu parçayı nereden çizsem mantıklı olur. Diyorum ki şu yandan çizsem daha mantıklı olur. Hem burada bir radius komutu daha görmüş oluruz. Okey. Şimdi geldim. Çizim sayfama girdim. Parça dedim. Yine ön düzlemimi açtım. Kabaca parçamı çiziyorum. Şimdi şöyle bir kaleye benzeyen bir şeklim vardı benim orada. Kale gibiydi. Nasıl iniyordu bakalım. Aynı düzlemde mi? Aynı düzlemde eşit miktarı değil. Okey. Buram böyle geliyor. Tamamdır. Kabaca çizdim. Şurası 25 mm'ydi. 25 mm verdim. Ardından burası 130 mm. Bakıyorum. Şunun arası 60 mm. Şurası 13. Şurada bir radius 10'um var. Radius'e girdim dedim. Radius zaten hazır yazılı. Şuraya da şurası bir tane radius. Kır bana. Ardından bakıyorum. Eksik bir şey var mı? Eksik bir şey yok. Genel bir boy verilmemiş sanırım. Şurası 25. Şurası da 20. Tamam. Şöyle yapalım. Radius'u onayladım. Şimdi dedim ki CTRL'ye basılı tutarak bu çizgim ve bu çizgim birbirine aynı doğrultuda ve eşit. Bir anda otomatik olarak eşitlendi. 60 13. Şuradaki ölçüm benim verilmemiş etek boyum. O yüzden ben burayı 10 mm olarak ölçü vereceğim. Ardından bakıyorum. Şurası 25. Şurası 20. Şuradaki mesafe de verilmemiş.
Olsun, ben onu da ayarlayarak şurası 10 milimetre olarak varsayıyorum. 25, 10, 35, 20 de bu 55 milimetre. Toplam benim buradaki boyunda 55 milimetre olarak ayarlıyorum. Ardından unsurlar bölümünden katı oluşturma komutuna girdim. Şunu orta düzlem yaptım. 60 milimetre katı oluşturdum. 60 milimetre katı oluştururken 30 sol taraf 30 sağ taraf olarak eşit olarak bölmekte. Unsurlar bölümünde radius komutum var. Radius komutuma girdiğim an en son iki komutum, yani tam daire radyüsü sırasıyla teğet yüzleri seçerek şuradaki radius otomatik olarak oluşturmuş olacağım. Radyüslenecek öğeler: birinci yüzeyim bu, ikinci yüzeyim burası, üçüncü yüzeyim bu. Teğet yayma açık mı? Açık. Otomatik olarak onaylıyorum ve buradaki radyüsümü kırıyor. Ardından şimdi parçaya bakıyorum. Şuradaki kanallarımı yapmam lazım. Yani şu arka düzlemde kesmem lazım. Katı modelde bir daha çizim düzlemi açabiliyoruz. O çizim düzleminde hangi düzlemde çizim yapacaksak onu seçerek başlıyoruz. Şimdi ben bu düzlemde çizim yapmam için yapacağımdan dolayı sağ tık yaptım, dedim buna dik bak. Hazır burası mavi olarak seçilirken çizime girdim. Buradan dikdörtgen komutumu aldım. Otomatik olarak skecim buradan açılmış oluyor. Şuradan anlayabiliyorum. Hemen bakıyorum ölçülerine. 60, burası genişliği 15'miş yanlardan. 15 mm burası. 15 mm bulur burası. Ve burası da 20 mm idi. Ardından unsurlar bölümüne geldim. Kesme komutuma. Kesme komutuma girdim. Dedim ki boydan boya, yani tümünden kes. Veyahut da yüzeye kadar derseniz bu yüzeye kadar kes derseniz ve bu yüzeye kadar ben kesme işlemini yapmış olurum. Şuraya bir tane dairem vardı. O dairemi de yapalım. Çap 22'lik bir dairem var. Buna dik bak. Evet. Çizimi de saçma görüyoruz arkadaşlar. Bir daha açalım. Sağ tık yaptım. Buna dik bak dedim. Burası seçiliyken çizim komutuna geldim. Daireyi seçtim. Ve şu daire çizgi üstüne geldiği zaman bakın. Merkez noktası beliriyor. O merkez noktasında çap 22 ben dairemi çiziyorum. Ardından unsurlar bölümünden ekstrüzyon tümünden kes diyorum. Ve parçamı böylelikle oluşturmuş oluyorum. Şuradan parçaya perspektif olarak her türlü yönden, sağdan soldan, alttan arkadan bakma imkanınız var. Parçamı da çizdim. Kaydedeceksem eğer kaydedip çıkabiliyorum. Ben kaydetmeyeceğim. Burada kaydetmedim. Parçamdan çıktım. Çizimlerime tekrardan geliyorum. Bir katı model daha yapmak istiyorum sizlerle. O katı modelde bu parçaya bakıyorum. Çok zorlar mı? Aslında onları yapmadan önce şu parçayı çizelim. Ondan sonra bir döndürerek katı oluşturmayı göstermiş oluruz. Ve yarım saatte katı modeli mantığını size anlatmış olabileceğimi düşünüyorum. Parçama bakıyorum. Şimdi çizimimi açıyorum. Çizimimi açtım. Parçama geldim, baktım. Hangi yönden çizsem daha rahat ederim diyor. Şu yönden çizsem daha rahat ederim diye düşünüyorum. Şuradaki dedik çap 16. Şurası çap 25 olarak gözüküyor. Çap 25 değil, 25'e 20. Tamam. Şimdi ben oraya şöyle ayarlayacağım. Ön çizime geldim. Çizim açtım. Daireyi yazdım. Dedim ki burası 50 mm. Merkezden başladım. Ardından köşe noktasına aşağı doğru indim. Aşağı tekrardan böyle çıktı. Ama burası dik olmadı. Çizgiye bir kere tıkladım. Dikey olacak dedim. Okey. Şurayı budadım. Sağ tık seç. Şimdi şurası 50 mm değil 25 mm olacaktı. Yanlış ölçü verdim. Kusura bakmayın. Ardından şuradaki benim boyum 20 mm merkeze kadar. Ardından şuradaki etek boyuna bakıyorum. 7 3 10 mm. Şurası da 10 mm olarak ayarladım. Genel boyda 75. Ama genel boy ölçelerime girdim. 150'den 75 olarak ayarladım. Otomatik olarak benim parçam istediğim şekilde gelmiş oldu. Bir tane şurada dairem vardı. O dairemde sanırım, ama nasıl bir dairem? Yani kör bir dairem, o yüzden onu çizmiyorum. Bunu deleteyi sildim. Şimdi bakıyorum başka bir şey var mı diye. Yok. Kaç milimetre? 35 milimetre öteleme yapmam lazım. Yani unsurlar bölümüne girdim. 35 milimetre katı oluşturacağım diyorum. 35 dedim. Orta düzlem yap. Sıkıntı olmasın. Tamam. Şimdi burada bir delik var. Bu deliği yapmam lazım. Sağ tık yaptım. İsterseniz buraya sağ tık dersiniz.
Çizime dik bak deyip buradan açarsınız skeci. O da olur. Değişiklerden vazgeçecek. Parça benim az önce böyleydi. Dedim ki sol tık bu yüzeyi seçtim. Ardından geldim daireye tıkladım. Çizim gene açılmış oldu. Sonra çizime geldim. Buradaki unsura sağ tık dik bak dedim. Böyle dik bakma yönteminiz de var. Veyahut da parça üzerine sağ tık dersiniz. Direkt çizim dersiniz. Çizimi açmış olursunuz. Ardından ben burada dairemi çiziyorum. Çap 16. Çap 16 mm çünkü şununla aynı merkezdeydi. Unsurlar bölümünden kes komutuna geldim. 5 mm kör olarak kes. Bakıyorum. Evet. 5 mm olarak kestim. Şimdi şuradaki kanallarım vardı. Şu kanallarımı yapacağım. Yine geldim. Dedim ki üst düzlemden bakayım ben buna. Şuraya sağ tık yaptım. Çizimi açtım. Bir tane merkez çizgimi tam ortadan atıyorum. Tamam. Baktım. Şurada benim bir dairem, benim yarı çapım var. 35 mm olarak gözüküyor. Bir tane şurada. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Şöyle kapatalım. Ve şurayı da budayalım. Bu dairemin genişliği 35 mm. 35 değil, özür dilerim, 21. Çok özür diliyorum. 21 mm. Ardından şuradaki yüksekliğine bakıyorum. Şurası da 20 mm vermiş. Otomatik olarak oluştu. Diyorum ki şimdi bunu kes. Ne kadarlık keseceğim? Şuradakine bakıyorum. Şurasını yapıyorum. 3 mm. 3 mm kes. Aşağı doğru onayla. Bakıyorum birinci kanalımı oluşturdum. Ardından bir daha dik bakıyorum. Diyorum ki bu sefer kestiğim alanı tıkladım. Sağ tık yaptım. Çizim açtım. Oranın ölçüsüne bakıyorum. Orası da 15 mm. Tekrardan ben burada bir merkez çizgimi oluşturuyorum. Ve şuraya bir tane daire. Ardından hatta bu daireler şununla aynı merkezde sürükleyip bırak olarak eksenini yakaladım, bıraktım. Aynı merkeze yakaladım, bıraktım. Ardından şöyle kapalı kontrol olması lazım kesmem için. Yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Hemen şurayı budayalım. Şu çizgime tıkladım, dedim ki bu yatay. Güzel. Ölçülerine bakıyorum. 15 mm. Burası 15 mm. Diyorum ki bakın şu, yani şurası olmazsa ben parçada kesme yapamam. Bakın koyu alan gitti. Ama kapalı bir kontüre ihtiyacım var kesim yapmam için ve katı oluşturmam için de. Ekstrüzyon lekesine girdim. Yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar bana kesme işlemi yap. Bakıyorum eksik bir şeyim kaldı mı? Şu kenarlarda radius 2 varmış. Unsurlarda radius'e geldim. Şu en baştaki komutum sabit olarak şuraya radius 2 olarak giriyorum. Köşeleri çizgileri seçiyorum. Bir buraya radius, 2 bir de buraya radius olarak seçtim ve bıraktım. Bir parçamı daha çizmiş oldum arkadaşlar. Umarım temelini anlamışsınızdır. Nasıl kesme işlemi yapacağımız, nasıl katı oluşturacağımızı her şeyi anlattım. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa ister yazılı, ister sözlü, ister videolu bir şekilde bana çekip Instagram hesabından Mert ile Tasarlı Altan hesabından atabilirsiniz. Soruları geri dönüş sağlıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi kaydetme dedim, çıktım. Yeniden bir çizim sayfasına girdim. Döndürmeyle katı oluşturmayı da size anlatıp videoyu noktalamak istiyorum. Yarım saatte SolidWorks'ün katı modeli temelini atmış olduk. Bundan sonra benim sayfamda, YouTube kanalımda SolidWorks yeni başlayan için pratik çizimler var. Oradan çizim yaparak pratik yapabilirsiniz. Kendiniz yaratabilirsiniz. Diğer ikincisi ise SolidWorks komutlarını ayrı ayrı anlattığım, tek tek anlattığım, detaylı anlattığım videolarım da var. Oradan da izleyip kendiniz de geliştirebilirsiniz. Şimdi döndürme ile katı oluşturmak için şimdi sağ düzlemde ben bir çizim açıyorum. Diyorum ki şurada bir tane merkez çizgisi olsun. Bu ya yatay olur ya dikey olur. İster burada katı oluşturabilirsiniz, ister alt düzlemde. İkisini bir an göstereceğim. Şimdi buraya geldim, seç yaptım. Hemen kabaca bir parçayı çiziyorum ben. Şöyle bir parçam olsun dedim. Yani döndürü bile katı oluşturmada parçanın yarısını çizmeniz sizin için yeterli. Şöyle bir parça çizdim.
Şimdi ölçendirmemi yapacağım. Burada kafadan bir parça çizdim. Burası 25 mm. Şu iki çizgi arası 45 mm olsun. Şurası 50 mm. Şurası 25 mm. Şurası 15. Şurası da 15. Ardından şuraya 10 mm diyelim. Burası otomatik olarak çıktığı için vermedi. Şuradaki genişlik 25 mm diyelim. Ardından şuradaki eksen mesafesine 40 mm. Bunun eksen mesafesine 15 mm. Şunun eksen olan uzaklığında da 50 mm dedikten sonra parçamı oluşturmuş oluyorum. Gelişi güzel çizilmiş bir parça. Sıkıntı yok. Dilerseniz buralara radius kırabilirsiniz. Önemli değil. Size kalmış. Buraya bir radius yapalım. Bir de pah göstereyim. Çizim pah var radiusun altında. Diyorum ki şuraya bir tane pah kır. 10'luk. Okey. Unsurlar bölümüne geldim. Döndürerek katı oluşturma. Hangi eksende katı oluşturmak istiyorsun? Döndürme ekseni parçam seçili oluyor. Bakın. Döndürme ekseni seçiliyor bana. Otomatik olarak parçayı algılıyor. Döndürelim. Parçaya katı oluşturmuş oldum. Çizimi düzenlemek isterseniz döndürme komutuna gelir. Sağ tık, çizimi düzenle. Tekrar buradan görünüşlerden ayarlarsınız. Çizimlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi, döndürme ile komutasına geldiğinizde T bastığım zaman ben katı modeli silmiş olurum. Ama çizimim kalır. Çizim düzenlemek için sağ tık, çizimi düzenle. Ardından unsurları tekrardan girdim. Döndürerek katı oluştur. Ama nerede katı oluştur? Buraya doğru katı oluştur. Bakın temin bu çizgiyi seçmiştim. Şimdi bu çizgiyi seçiyorum. Onayla. Bakın katım oluşmuş oldu. Ayrıca döndürme ile komutumu sildim. Enterladım. Sağ tık çizimi düzenle. Unsurlar döndürerek katı oluşturma. Tekrardan buna girdim. Dedim ki ben bunu 360 derece değil 270 derece katı oluşturmak istiyorum. Kesit alırken kesitli parçalarda bu işinize yarar arkadaşlar. Ve döndürme ile katı oluşturma komutumu da anlatmış oldum sizlere. SolidWorks'un bunlar temel komutları arkadaşlar. Yani çizim sayfasını yapmanız gereken çizim sayfasını açıyorsunuz. Hangi düzlemde çizim yapacağınızı seçiyorsunuz. Ön, sağ, üst düzlemse çizim açıyorsunuz. Üstüne tıklayıp çizim yapıyorsunuz. Buradaki objelerle. Ardından ya katı oluşturma ya ekstrüzyon ile kesme ya da döndürerek katı oluşturma komutlarında katı oluşturabiliyorsunuz ve parçayı ortaya çıkartabiliyorsunuz. Tasarımını yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bu video SolidWorks yeni başlayanlar için programın nasıl bir video, nasıl bir algoritmaya ait olduğunu, çalışma prensibi olduğunu anlatmak için çektiğim bir videoydu. 500 aboneye özel gelen bir videoydu. Sorularınız için Mertli Tasarlı Altan Instagram hesabınıza DM'den her türlü ister yazılı, ister sözlü, ister videolu şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Her türlü destek veriyorum. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bu temelde kendinize ileri devam etmek istiyorsanız bol bol çizim yapmanız, bol bol pratik yapmanız lazım. Teknik resim, montaj, ardından buradaki komutlarımıza da dair detaylı biraz daha kapsamlı olduğu için bunlar diğer videolarımızda gelecek. Zaten benim sayfamda SolidWorks'ta yeni başlayan için pratik çizim videoları mevcut. Oradan birçok videoyu izleyerek tasarım yaparak kendinize geliştirebilirsiniz. Ayrıca de SolidWorks eğitimlerimiz de var. Komutların her birisinin detaylı anlatım videolarının hepsi kanalımda videosu mevcut. Oralardan izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.